Herkese selamlar. Ben Ötüken. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Слава Україні! Слава нації! І пиздець з Російської Федерації! І пиздець з Російської Федерації! Слава Україні! Bugünkü videomuzun konusu Marş algoritmasının 3. adımı olan respiration, yani solunum adımı. Solunum nedir? Öncelikle bunu tanımlayalım. Solunum bizim kısaca nefes alıp verme işlemimizdir. Solunum elemanlarına bakacak olursak, kısaca en basit tabirle akciğerlerimiz bir sağda bir solda solunum elemanlarına dahildir. Diyaframımız vesaire mevcut. Ancak siz sadece bu bilgileri bilseniz yeterli. Bu videoda göğüs sıranmalarına nasıl müdahale edilir? Bunları öğreneceğiz. Bunları göstereceğim sizlere. Öncelikle göğüs sıranmaları nedir? En yaygın görülen göğüs sıranması nedir? Bunlara da bir değinelim. Tension pneumothorax dediğimiz akciğerin çökmesi olayı en çok rastlanan göğüs sıranmalarından birisidir. Tedavisi ve çözümü Tactical Field Care'de, yani taktik saha bakımında gayet kolaydır, gayet basittir. Şayet bu göğüs yaralanmaları düzeltilmezse, tedavi edilmezse yaralı yavaş bir şekilde, acılı bir şekilde hayatını kaybedecektir. Dolayısıyla işlemin basit ve kolay olmasına aldanmayıp elimizi çabuk tutup yaralıya yardımcı olmamız gerekiyor. Neler yapmamız gerekiyor? Göğüs yaralanmalarını nasıl tespit edebiliriz? Teorik olarak bunlara bir değinelim. Şunu da belirteyim. Bu adım, R adımı, sarı bölgede yapılan bir işlemdir. Tactical Field Care'i kapsamaktadır. Kırmızı bölgede, savaşın olduğu bölgede, çatışmanın olduğu bölgede uygulanmaz. Yaralı sarı bölgeye çekilir. Akabinde göğüs ve sırt bölgesi kontrol edilir. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle yaralıyı yere sırt üstü yatırıyoruz. Üzerinde herhangi bir silah, kesici, ateşleyici ve patlayıcı bir malzeme varsa bunları herhangi bir kazanın önüne geçmek için uzaklaştırıyoruz. Yaralının levha taşıyıcısını açıyoruz ve göğüs bölgesine erişim sağlıyoruz. Medical shear'ımız, yani taktik makasımızla beraber yaralının üzerindeki formayı, gömleği, tişörtü vesaire ne varsa kesiyoruz. Bizim Tiger Touch, yani kaplan dokunuşu dediğimiz dokunuşu yapmamız gerekiyor. Nasıl oluyor? Bu köprücük kemiklerinden itibaren başlıyorsunuz ve bastırarak parmaklarınızla yokluyorsunuz. Her bastırmada, her iki bastırmada bir elinizi kontrol edin ki herhangi bir kan varsa kanı tespit ettiğiniz yere elinizi koyun. Ki artık içeriye daha fazla hava girmesin ya da içerideki basınç boşalmasın. Yarayı tespit ettik, elimizi koyduk. Akabinde yaralının kendi JFEK'inden ya da IFEK'inden göğüs bandını, göğüs mührünü, chest seal'ını almamız gerekiyor. Göğüs mührünü aldık. Elimiz hala yaranın üzerinde. Bunu iki şekilde açabilirsiniz. Bu eliniz sürekli burada kalması gerekiyor siz bunu uygulayana kadar. Ya bu şekilde tutup buradan açabilirsiniz. Ya da eliniz hala yaranın üzerinde ağzınızla tutup şeklinde açabilirsiniz. Diyelim bu şekilde açtım, tutuyorum ve içeriden göğüs mührünü çıkardım, bir kenara koydum. Çünkü bu yaranın etrafını temizlemem lazım. Zaten bu göğüs mühürleri, göğüs bantları genelde içerisinde bu şekilde bezlerle geliyor. Çünkü bu göğüs bandı yapışkan bir malzeme ve yapışması için kuru bir yüzey olması lazım. Dolayısıyla bu herhangi bir bez parçasıyla yaranın etrafını temizliyoruz güzelce. Akabinde elimiz hala yaranın üzerindeyken bunu açıyorsunuz. Bu kırmızı taraf elinizde kalacak şekilde buradan ağzınızla ya da yine buradan tutarak, tabi elinizi kaldırmayacak şekilde açıyorsunuz. Bunu açtıktan sonrasında bu plastikle artık bir işiniz yok. Yapmanız gereken hastanın nefes vermesini beklemek, akabinde chest seal'ı da, göğüs mührünü de yaralının göğsündeki yaraya yapıştırmak. Nasıl yapıyoruz? Yaralıyı dinliyoruz, nefesini verdi, hızlı bir şekilde yapıştırdık. Akabinde bastırıyoruz.
Tabii bu havalandırmasız bir model. Biz genelde ön göğüs yaralanmalarında havalandırmalı göğüs bantları kullanıyoruz. Şayet havalandırmamız yoksa da kendi havalandırmamızı kendimiz veriyoruz. Havalandırmasını oluşturuyoruz. Tabii bu havalandırmanın yönü de önemli. Nasıl yapıyoruz? Diyelim yaralanma sol tarafta, havalandırma dışarıya doğru bakacak. Yaralanma sağ tarafta, havalandırma dışarıya doğru bakacak. Başarılı bir şekilde göğüs mührünü, göğüs bandını uyguladık. Akabinde çıkış yarasını aramamız gerekiyor. Yani yaralının sırt bölgesini kontrol etmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Yaralıyı şok pozisyonuna sokmamız gerekiyor. Şok pozisyonuna nasıl sokuyoruz? Yaralının bir elini aldık, çenesinin altına koyduk. Bir bacağını da büktük, kendisine doğru çekiyoruz. Hem bacağından hem kolundan tutup yaralıyı yaralı olduğu bölgenin üzerine gelecek şekilde çeviriyoruz. Akabinde aynı kaplan dokunuşunu yaralının sırtında uyguluyoruz. Yarayı tespit edip elimizi koyuyoruz. Bu sefer arkada havalandırmasız chest seal kullanabilirsiniz. Havalandırma oluşturmanıza da gerek yok. Göğüs mührünü başarılı bir şekilde uyguladık. Yaralının daha fazla içeride basınç kaybetmesini önlemiş olduk. Ancak hala yaralı nefes almakta, solunumda güçlük çekiyor. Yani bu nasıl olabilir? Örneklendirmemiz gerekirse yaralı bu şekilde nefes alıyor olabilir. Yani hırıltılı bir şekilde, güç bir şekilde, zor bir şekilde nefes alıyorsa bu sefer respiration adımının ikinci ekipmanı olan decompression needle ya da NDC dediğimiz dekompresyon iğnesini kullanıyoruz. Biz genelde bu görmüş olduğunuz kalem gibi gözüken dekompresyon iğnesini kullanıyoruz. Bu standarttır ve TC3 protokollerine göre hep bunun kullanılması gerekmektedir. 3.25 inç uzunluğunda 10 numaralık dekompresyon iğnesi. Buradaki de bundan biraz daha ufak 15 numara ancak yine bu da 3.25 inç. Tabii dar olması içerideki havanın daha zor bir şekilde tahliye olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla biz bunun üzerinden ilerleyelim. Ancak ilerlemeden öncesinde şundan bahsetmem gerekiyor. Dekompresyon iğnesi yalnızca medikal eğitimi olan kişilerin kullanımına mahsustur. Bu video bir medikal eğitim videosu değildir. Yalnızca bilgilendirme amacıyla çekilmektedir. Şayet nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız insanların hayatlarına sebep olabilirsiniz. Dolayısıyla bilmediğiniz işlere kalkışmayın. Bu bir oyun değil, hayatın gerçekleri. Peki bu dekompresyon iğnesini nasıl uyguluyoruz? Yaralıyı yine sırt üstü yatırdık. Göğsü zaten açık bir vaziyette. Bunu uygulayabileceğimiz iki tane bölge var. Birisi ikinci ve üçüncü kaburganızın arası, yani bu bölge. Bu bölgeden dekompresyon iğnesini uygulayabilirsiniz. Köprücük kemiklerinizden itibaren onun bir altından saymaya başlıyorsunuz. 1, 2, dekompresyon iğnesinin gireceği yer burası. Ancak sol tarafta kullanırken dikkatli bir şekilde uygulanması gerekiyor. Çünkü kalbimiz her ne kadar ortada olsa da bir ufak kısmı sol tarafta bulunuyor. Herhangi bir kardiyak arreste sebep vermeyelim. Diğer bölgemizde 5. ve 6. kaburganın arasında dış tarafta. Yani bu bölgeden uygulama sağlıyorsunuz. Nasıl uyguluyoruz? İğneyi kabından çıkarıyoruz. Açtık. Buradan tutuyoruz ve kutusundan çıkardık. Akabinde bunu yaralının göğsüne sokmamız gerekiyor. Ancak ben bunu, diyelim burası yaralının göğsü olsun, uygulayacağım bölge olsun. Bunu bu şekilde uygulamıyorum. 90 derece olacak şekilde uygulamam gerekiyor. Yani ön taraftan uygulayacaksam bu şekilde olması gerekiyor. Dış taraftan uygulayacaksam bu şekilde olması gerekiyor. Açımızı verdik, bölgemizi tespit ettik, iğnemizi koyduk ve yavaşça içeriye doğru soktuk. Ne yapmamız lazım? 5-10 saniye kadar bu iğnenin içeride beklemesi lazım. Akabinde iğneyi çıkarmanız lazım. İğneyi çıkardıktan sonra bu tüpten çıkan sesleri dinlemeniz gerekiyor. Bu bir dekompresyon iğnesi olduğu için içerideki basınç boşalacak. Dolayısıyla bir ses çıkması lazım.
Yani ps şeklinde bir hava çıkacak. Şayet bu ses çıkmıyorsa iğne doğru bir şekilde uygulanmamış demektir. Bu durumda bir diğer bölgeye uygulama sağlayabilirsiniz. Ancak sakın akciğerleri karıştırmak gibi bir hata yapmayın. Yoksa elinizde halihazırda sağlıklı olan ciğeri de söndürebilirsiniz. Dekompresyon iğnemizi uyguladık, sesimizi duyduk ve artık hasta daha rahat bir şekilde nefes alıyor. Bunu nasıl anlayacağız? Hasta derin bir nefeste sanki yeniden doğmuş gibi nefes almaya başlıyor. Şu şekilde oluyor yani. İğneyi soktunuz, çıkardınız şeklinde derin bir nefes alıyor hasta ve akabinde şeklinde nefes almaya devam ediyor. Bu dekompresyon iğnesinin doğru bir şekilde uygulandığının işaretidir. Göğüs bandımızı uyguladık, dekompresyon iğnemizi de uyguladık. Yaralı artık solunum faaliyetlerine düzgün bir şekilde, stabil bir şekilde devam edebiliyor. Bundan sonraki adımımız circulation, yani dolaşım. Bir sonraki videomuzda March algoritmasının 4. adımı olan circulation, yani dolaşımı inceleyeceğiz, anlatacağız. Ben Ötüken. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.